Merhaba Damlacığım, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok teşekkürler aramıza katıldığın için Sude ile birlikte. Ben öncelikle hani Blink Minds'ı kurarken aklımda ne fikir vardı, misyonum ne ondan bahsetmek istiyorum. Sonra birazcık seni tanımak istiyoruz. Hani birkaç tane Tabii ki. sorumuz olacak. Blink Minds'da aslında insanların kendilerini tanıyarak başarıyı tanımlamalarını ve aynı zamanda mutlu oldukları yolu keşfetmeleri için buradayım. Çünkü bu hem gençler için hem bütün dünyadaki insanlar için bir mutluluk reçetesi olarak görüyorum Blink Minds'ı. Evet. O yüzden de senin hem kariyer yolunda hem kendin kişisel düşüncelerinde kendi hayat amacını gerçekleştirdiğini düşünüyorum. O yüzden de seni aramızda görmek çok güzel. Şimdi Sude ile birlikte birkaç tane sana soru sorup böyle keyifli bir sohbet geçirmek istiyoruz. Ben de burada olmaktan çok memnunum. Davetin için çok teşekkür ediyorum tekrar. Evet Sudeciğim, başlayabiliriz. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Ben de burada olduğum için çok mutluyum sizlerle birlikte. Kısaca Damla Eroğlu Pala kimdir? Hiç tanımayan biri için kendinizi anlatabilir misiniz? Ve sizin kariyer yolculuğunuz nasıl şekillendi hayat yolculuğunuzda? Onu da dinlemeyi çok isteriz. Tabii ki. Ben Damla Erol Pala. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde doçentim. Zaten birazdan da daha detaylı konuşuruz ama elektrikli arabalar için veya yenilenebilir enerji kaynaklarını depolamak için yeni nesil geleceğin bataryalarını geliştirme üzerine çalışıyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde kurduğum araştırma laboratuvarında hem teorik hem deneysel araştırmalar yapıyoruz. Bu şekilde daha da detaylı bahsedeceğim gibi lityum sülfür bataryaları geliştirmek üzerine çalışıyoruz. Peki ben bu işe nasıl başladım? Ben aslında lisans derecemi ve yüksek lisans derecemi ODTÜ Kimya Mühendisliği bölümünden aldım. Ankaralıyım yani. Ondan sonra Amerika'ya taşındım, New York'a. Orada Columbia Üniversitesi'nde doktora çalışmalarımı tamamladım. Ondan sonra yaklaşık bir 2 sene Chicago'da Enerji Bakanlığı, Amerika Enerji Bakanlığı'nın bir ulusal araştırma laboratuvarında bataryalar konusunda araştırma yaptım. Sonra da geri döndüm ve burada dediğim gibi Boğaziçi Üniversitesi'nde bu araştırmalarımızı devam ettiriyorum. Çok güzel. Gerçekten Damla, ben seninle New York'ta tanıştığım zaman yani bana aşk deseler ilk sen aklıma gelirsin. Çok teşekkür Gerçekten. ederim. O zaman söylemiştin çünkü böyle neredeydik? Kayağa gitmiştik galiba. O zaman hep sen aşk aşk diyordun hatta. E, Çocuğum olursa adına aşk koyacağım. Evet, evet. Ee, Oradan hatırlıyorum ve onu bilimle birleştiriyor olman çok çok güzel bir şey. Evet. Peki ben şeyi soracağım. Ben bunu çok merak ediyorum. Özellikle gençlerle çalışırken ya da yetişkinlerle çalışırken. Küçükken yani 5-6 yaşlarında neyi çok seviyordun? Yani sana ne enerji veriyordu? Nasıl zaman hızlı akıyordu? Bunu şu andaki durumunda bir birleştiriyor musun? Onu çok merak ediyorum geçmişten. Yani şöyle aslında çok oyun oynamayı severdim. Çok fazla oyun oynardım. Bir de tabii ki yani biliyorsunuz bizim çocukluğumuzda çok çok fazla oyuncak, çok çeşitli oyuncaklar yoktu. O yüzden biraz kendi oyunlarımızı kurardık. Yani bahçedeki çiçeklerden veya işte annem de babam, annem, ablam hepsi çok yoğun çalışan insanlar. Annem de ODTÜ'de profesör. O yüzden beni hafta sonları mesela proje toplantılarına götürürdü. Ve ben kocaman bizim bir laboratuvarımız vardı. Orada mesela saatlerce dolaşıp böyle onların hayallerini kurardım, oyunlar kurardım. Yani çok hayal kuran bir çocuktum. Belki onunla ilgili olabilir. Yani hayal kurmanın saatlerimi geçirdiğimi hatırlıyorum hayal kurarak. Hayallerimin bazılarını gerçekleştirmiş olmak da gerçekten güzel bir şey. Güzel. Evet, gerçekten hepimizin böyle çocukken kurduğu hayaller oluyordu. Umarım herkes birleştirebilir onu. Biz önceki konuşmalarımızda siz hayatı bilim ve aşkın kurtaracağını söylemiştiniz. Evet. Buradaki hayat amacınız nedir? Birazcık bize açıklayabilir misiniz? Yani Nazlı'nın dediği gibi evet ben aslında hani her zaman dünyayı aşk kurtaracak sloganıyla ilerlemiş bir insanım. Ya bu şu demek tabii ki. Yani hayatta insanın tutkuyla bir şeyleri sevmesi lazım. Yani insanları sevmesi lazım, işini sevmesi lazım, dünyayı sevmesi lazım. Ee, Bu için yani bunu kastediyorum aslında. Ve yani bilim tabii ki dünyayı kurtaracak asıl şey. Zaten bu pandemi döneminde de gördük hepimiz. Hani gerçekten insanlığın karşılaştığı her şeyin çözümü tabii ki mutlak çözümü bilim.
Ama işte bunu tabii ki insan sevgisi, dünya sevgisi, aşk, yani bununla, tutkuyla kesinlikle birleştirmek lazım. Ancak böyle yapılacağını düşünüyorum. Yani bütün işler için bu geçerli tabii ki. İnsanların başarılı olması için mutlaka çok çok sevmesi ve tutkuyla bağlı olması gerekiyor. Ee, Bunu da bir şekilde yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani hani herkes belki ilk aşamada çok hayalini kurduğu şeye kavuşamayabilir ama en azından hayatını ona ulaşabilmek için bir şekilde e, geliştirmeye çalışabilir. Aslında burada söylemek istediğim bu, yani bilim ve aşk gerçekten ikili, en vazgeçilmez ikili. Çok çok güzel. Yani aslında Damlacığım, sen hani Blink Minds'ın gitmek istediği yolu söyledin. Yani aşkla yaptığın bilim olabilir, iç mimarlık olabilir, tarım Tabii olabilir. ki. O aşkı koymadan yaptığımız işlerde mutsuz oluyoruz. Mesela geçenlerde ben birisiyle tanıştım. Dedi ki iç mimarlık yok, iç mimarlıkta çalışıyor. Dedi ki ben başladığımdan beri işte çalışmıyorum aslında. Hobimi yapıyorum. O kadar büyük aşkla kalkıyorum ki işte sabah Hmm. saat 4'te. Yani aynen ben senin de hani röportajlarını, yaptığın çalışmaları görürken, hani küçüklükten laboratuvara bakarken ki o hayallerini gerçekleştirmiş olman gerçekten bence herkesin duyması gereken bir şey. O yüzden senin sesin çok önemli bence dünyada. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben şeyi soracağım. Bir anne olarak, bir eş, bir kadın olarak, evde, okulda ya da işte böyle kendini çok başarılı hissettiğin an ne oldu? Ve sence o başarıyı sana hissettiren şey neydi? Bence hepsini yapabiliyor olmak büyük bir başarı. Yani en başarılı Kesinlikle, ve kesinlikle. mutlu olduğumu hissettiğim an o. Çünkü yani çocuğum olmadan önce de sonuçta çok çalışıyordum ve birçok hani işte tabii ki başarılar elde ediyorsun ama şimdi bu hani aile, eş, çocuk, özellikle çocuk olunca, tabii ki anne olunca, yani Evet, sen de biliyorsun, hani tamamen bir zaman yönetimi, inanılmaz bir zaman yönetimi kazanıyor insanlar. Ve çok kısa sürede çok efektif, çok başarılı işler yapılabiliyor. Ben bunu açıkçası bana çok faydası olduğunu gördüm. Çünkü anne olduktan sonra e, o kadar bu zaman yönetimi ve başarı şeyini geliştirdim ki, hani mesela çok fazla yeni projeler aldım, yeni makaleler bastım. Gerçekten kariyerim için çok çok iyi oldu. Yani o açıdan hani bir de zaten sonuçta kızımın varlığı da hani daha da bir hayatı güzelleştiren, yorgunluğu alan ve şey yapan bir şey. O yüzden bence zaten kadınları çok özel kılan şey de bu. Çünkü hayatta birçok farklı şeyi aynı anda başarıyla yapabiliyoruz. Benim söyleyeceğim aslında bu yani. Hepsini başarılı bir biçimde yapabiliyor olmak belki de en güzel şey benim için. çok çok doğru söyledin. Gerçekten hani hem zaman yönetimi için hem de e, o hani aşk çoğalıyor aslında. Hani bambaşka Hı. yeni bir kişi oluyorsun. Hani çocuğunun sana verdiği enerji, eşinin sana olan desteği, bunların Evet, hepsinin aslında o başarılı etkisi var. Çok sağ ol. Çok, kesinlikle, çok, kesinlikle. çok güzel bir aslında kombinasyon. Yani bence gerçekten ailesi, insanın ailesi çok çok büyük bir motivasyon ve zenginlik, yani onların desteğiyle şey oluyor, çok daha e, insanlar belki de daha, dediğim gibi, efektif çalışıp daha başarılı olabiliyor. E, Kesinlikle. evet. Süper. Ben diğer sorumuza geçmek isterim. Umarım bir gün ben de bu deneyimi yaşarım yani. Bir ailem olur ve zaman Umarım. yönetimini başarılı bir şekilde yapabilirim. Benim merak ettiğim bir sorum var aslında. Kimya mühendisliği alanında böyle çok iyi bir bilim insanısınız. Bu yolda çok emek vermiş bir insansınız. Ve hani Teşekkür bu ederim. yolculuğunuz boyunca sizin yaşadığınız zorluklar nelerdi? Ve o zorlukları nasıl aştınız? Aslında bu sadece kimya mühendisi için değil de tüm Evet. alanlarda etkili bir cevap olacağını düşünüyorum. O yüzden bunu çok merak ettim. Aynen öyle. Yani özellikle bir bilim insanı olarak ya genel olarak şu bir zorluk tabii ki. Hani biz bilim insanı olarak bir problem ele alıyoruz. Bizi heyecanlandıran, hani çözmek istediğimiz, yeni bir şey bulmak istediğimiz bir problem alıyoruz ama bazen yani aylarca yaptığımız şeyler çalışmıyor. Yani bu böyle. Bu sonunda mesela yaptığınızın %90'ı her zaman çalışmıyor ve eninde sonunda bir şekilde çözüyorsunuz ve sonuca ulaşıyorsunuz. O aslında mesela bu makalelerde sunduğumuz şey o işin %10'luk kısmı, yani inanılmaz bir efor ve sonunda elde etmek.
Şimdi bunun tabii güzel bir tarafı var. Hiçbir zaman monoton olmuyor, hiçbir zaman sıkıcı olmuyor. Çünkü her zaman çok challenging bir şey yani. Benim aslında en sevdiğim şeylerden biri. Hani yapacağım şey hiçbir zaman böyle baştan sona belli değil. Her zaman o kendini yenileyen bir şey. Yani biliyorsunuz hani İngilizce'de research sonuçta yeniden aramak demek. Yani çünkü sürekli bir problemle karşılaşıyorsunuz ve onu aşmak için böyle her seferinde yeni bir şey düşünmeniz gerekiyor. Yani en büyük zorluk bu. Bazen insana tabii ki bu şey yapıyor. Yani çünkü başarı odaklı tabii ki insan ister istemez. Ve hani çabalayıp sürekli başarısız olmak bir noktaya kadar gerçekten insanı rahatsız edebiliyor. Ama işte bunu aşmanın yolu da vazgeçmemek. Yani bence zaten gerçekten bu bütün işler için öyle ama ben hani bir bilim insanı olarak kendi bildiğim iş anlamında söyleyeyim. Yani başarının sırrı tamamen kararlılık ve azim yani. Başka hiçbir şey değil. Çalışmak. Yani her seferinde bazen böyle insan gerçekten hani üzülüyor, şey yapıyor, gene olmadı diyorsun. Sonra diyorsun ki yarın yeni bir gün ve yani bunu yapana kadar uğraşacaksın. Yani bunun bir şekilde çaresini bulacaksın. Ee, O açıdan hani eninde sonunda bir şekilde dediğim gibi o yola ulaşıyorsun. Ama işte kararlı olmak çok önemli. Burada şey bulmak gerekiyor yani e, hiç durmadan çalışmak ve vazgeçmemek gerekiyor. Çok güzel. Yani Damla, Sude, bu yani sana da çok ilham vereceğini düşünüyorum, değil mi? Çünkü bu yolda dinliyorsun öyle. Ben şeye düşünüyorum, yani hani biz bunları yaparken şu anda hani seni çağırırken Sude'nin olması ya da gençlerle çalışmamın amacı Evet, gerçekten onların hayalperest olmaları değil. O hayali kurarken o dediğin gibi yani bazen research yapıyorsun, %90'ına kadar gelmişsin, bir bakıyorsun ki sonuç almamışsın. Tekrar sıfırdan başlayabilme evet. hevesini sağlayabilmek, işte o vazgeçmemek, aşkla gelen bir şey. O yüzden ben insanların kendisini tanıyarak hani başarıyı tanımlamalarını bu yolda mutluluğa gideceğini düşünüyorum. O Evet. yüzden çok çok önemli söylediğin. Çok teşekkür ederim. Yani ben şunu sormak istiyorum çünkü ben çok daha fazla insan duysun istiyorum senden. Hı hı. Seninle benzer duyguları, hedefleri paylaşan insanlar için neler söylemek istersin? Bu bilim olabilir, bilim dışı olabilir. Hı hı. Ama ya Damla Hanım'ı dinledim. Benim duygularıma, hedeflerime çok yakın hissettim diyen kişilere nasıl yönlendirmek istersin? Yani gerçekten söyleyeceğim birinci şey hayal kurmak. Bir şeyin hayalini kurmak. Yani ben bunu istiyorum ve bunu yapacağım. Her şey olabilir bu. Benim için belki Kolombiya'ya doktoraya gitmekti. Yani ben bunu buraya gitmek istiyorum ve böyle bir doktora yapmak istiyorum. Şimdi geleceğin bataryalarını mesela tasarlamak istiyorum. Yani 20 sene sonra hepimizin kullandığı, şu anda lityum iyon kullanıyoruz mesela. Gelecekte kullandığımız lityum sülfür bataryalara bakıp ya evet bunun geliştirilmesinde ben de rol aldım demek istiyorum. Önce hayal kurmak. İkinci şey tabii ki çok çalışmak. Herhalde benim de hayatımda en çok bildiğim şey o. Ve beni aslında bu rahatlatan bir şey. Çünkü her zaman ne zaman bir zorluk gelse bir karşılaşsam diyorum ki yani tamam ben şu ana kadar hayatımda her yere nasıl geldim? Her şey için çok çalıştım. Gene çalışarak bir şekilde başaracağım bunu. Yani bu ikinci en önemli şey. Üçüncü de tabii biraz da kendine güvenmek gerekiyor. Yani çünkü ister istemez bazı insanlar hani toplumsal olarak belki de yani özellikle de kız çocukları daha böyle kendini çok e, yüksek görmeyen böyle daha Evet, hani mütevazı şey. Mesela sen de aynı şeyi düşünmüşsündür. Amerika'ya taşındığımda beni ilk şaşırtan şey oydu. Hani herkes orada o kadar güzel kendinden bahsediyor ki ben yaptım hani ben böyleyim. Yani evet, ben en iyiyim. Hani onu biz kültürsel olarak ona hani biraz daha onu söylemek hani ne bileyim uygun kaçmazdı, daha şey olmuştu falan. Şimdi diyorum ki öyle de değil yani insanın kendi değerini de bilmesi lazım. Yani bir hakikaten şey gibi demiyorum bunu tabii ki hani kendini geliştirmen gereken konuda tabii ki geliştireceksin kendini o anlamda demiyorum ama iyi olduğumuz yerleri de bilip kendimize güvenmek lazım. Yani belki de ben bunu yapmak istiyorum onun için yapmayı deneyeceğim demek lazım. Öyle. evet. Çok güzel noktaya değindin. Ya ben geldiğim zaman Amerika'ya bana şey sormuşlardı. Ne yapmayı seviyorsun diye sormuşlardı. Ben böyle aval aval bakmıştım yani. Allah Allah hiç bilmiyorum ki. Bir öğretmenime sorayım falan demiştim ya. Bir gideyim Türkiye. E, Zaten Blink Minds'da yani şu an senin söylediğinle o kadar uyuyor ki ve ben bunu hani kafamda planlamadan açıkçası bunu yaptım. Sude de bilir. Yani Blink Minds'ın mottosu hayalin varsa hayatta keşfedecek bir amacın var diyoruz. Evet. Şu anda hani senin bunu söylüyor olman ve
gerçekten o Türkiye'deki ya da değişik ülkelerdeki o kız çocuklarının ya da işte üniversite öğrencilerinin ya ben yapamam ya da geç kaldım ya da kendi Evet. toplumsal baskının hissederek o dediğin kendine güveni sağlayamamaları aslında benim Blink Mares'te kırmak istediğim bir şey açıkçası. Evet, çok güzel. Gerçekten çok çok süper bir şey. Amacım o yani. O yüzden hani ben hep söylüyorum, Sude de bilir. Hani sizleri sahneye çıkaracağım. Hani siz kendi o yolunuzu nasıl buldunuz, nasıl keşfettiniz, nasıl mutlu oldunuz, hangi duygulardan geçtiniz onu söyleyeceksiniz diye. Hep aramızda zaten onun konuşması geçiyor. Evet, yani insanların gerçekten bazen tek ihtiyacı olan da bir rol model. Yani bir böyle ilham alacakları ve hani gerçekte olduğunu görmeleri, bu açıdan çok çok önemli bir şey yapıyorsunuz tabii ki. Aynen, sen de o rol modelsin. Çok teşekkür Evet, teşekkür ederim. Burada belki ben şey söyleyebilirim. Ya ben bir öğrenci olarak gerçekten bu dönemde hani hayallerden kopmuş gidiyordum. Şu an sizi dinlemek hani bu konuşma bittikten sonra oturup çalışmalıyım. Ben de bir şeyler yapmalıyıma geldi. Gerçekten beni de çok etkiledi. Ne Çok güzel, teşekkür çok ederim. sevindim. Çok Ee, sevindim. Eğer hani bu röportajımız boyunca da konuşmamız boyunca eklemek istediğiniz bir şeyler varsa ekleyebilirsiniz. Hani belki arada kaçmıştır, söyleyememişsinizdir. Özetlemek gerekirse çok çalışın, hayal kurun ve kendinize güvenin, değil mi? Söyleyeceklerim bunlar ederim. aslında. Çok güzel ve bilim ve aşk diyoruz. Ve Yani bilim ve aşk tabii ki, aşk. evet. Yani ben Kesin. o bilim ve aşkı mutlaka hani bir yerde kullanacağım yani. Yani mutlaka insanlar duymaları gerekiyor. Çok teşekkür ederim Damlacığım. Gerçekten hem gençlerin hayatlarına emek vermeleri için, hani yol gösterdiğin için, bir rol model olduğun için, hem bir anne, hem bir kadın, hem bir eş Evet, olarak teşekkür ederim. bunu Çok sağ ol. bizimle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler ben de davetiniz için. Gerçekten çok mutlu oldum. Yani dediğim gibi bu işin en güzel taraflarından biri de gençlere yani gençlerle yakın olabilmek, onlara en azından böyle etik ve güzel bilim yapmayı heveslendirmek. O açıdan hani sizin yaptığınız işte çok değerli. Umarım birilerine ulaşabilirim bu şekilde. Kesinlikle. Çok teşekkürler.